Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Onunla başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça kolay ve güzel bir model. Tek sıradan oluşan bir model. İki yüzü de kullanılabilecek harika modellerden. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmeklerimizi bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Şöyle ben küçük bir anlatım yapacağım. Hemen sayalım ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şöyle bakın. 3 bir model için 3 bir model, 3 bir model, 3 bir model, 3. Sonuna da 2 ilmek ekliyorum. Son 2 ilmek. Şu anda şişimde 17 ilmeğim var. 17 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Modelimiz tek sıradan oluşuyor. Arka yüzde de ön yüzde de aynı modeli uyguluyoruz. İki yüzü de aynı oluyor. Modelin birinci sıra, yani zaten tek sıra olduğu için kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Şu şekilde. Devamındaki 2 ilmeğin, bakın şu 2 ilmeğin önce ikincisini örüyorum. Şöyle içinden batarak, bakın şu şekilde, aradan değil, ilmeğin içine batarak İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra birinci ilmeğimi düz olarak ördüm ve şişimden çıkardım. Devamında bir ilmek düz ördüm. Bu ikinci ilmeği örüyorum. Bir düz ilmekten sonra birinci değil, ikinci ilmeği düz olarak örüyorum. Daha sonra birinci ilmeği düz olarak örüyorum ve şişimden çıkartıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek düzden sonra ikinci ilmeği düz olarak örüyorum. Önce, daha sonra birinci ilmeği örüyorum. Modelimizin yapım aşaması bu kadar arkadaşlar. Arka yüzde de ön yüzde de aynı işlemi yapacağız. Bir düz ilmek ördüm. Daha sonra ikinci ilmeği örüyorum. Bakın, ikinci ilmeğin içinden batarak şu şekilde birinci ilmeğimi düz ördüm. Pardon, ikinci ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra birinci ilmeğimi ördüm düz olarak ve şişimden çıkardım. Bir ilmek düz ördüm. İkinci ilmeği örüyorum önce. İkinci ilmeği düz ördüm. Daha sonra birinci ilmeği ördüm ve şişimden çıkardım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi bir sıra kurmuş olduk. Şimdi ikinci kez arka yüzünde yine aynı işlemleri yapıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Önce bir düz ilmek ördüm. Bakın, bir ilmek düz ördüm. Daha sonra ikinci ilmeği, şu ikinci ilmeği içinden batarak şöyle netleyelim. İçinden batarak ikinci ilmeğimi düz olarak ördüm ve öndeki birinci ilmeğimi ördüm. Şişimden çıkardım. Önce bir düz ilmek, devamında ikinci ilmeği düz örelim ve birinci ilmeği. Bir düz ilmek ördüm. Bu ikili ilmeğimiz, bakın şöyle ikili görünen ilmeğin birincisini düz olarak örüyorum. Daha sonra birini atlayarak ikinci ilmeğimi düz örüyorum.
şöyle ve öndeki ilmeğimi ördüm ve şişimden çıkardım. Bir ilmek düz ördüm. İkinci ilmeği önce düz olarak ördüm ve öndeki ilmeğimi de düz ördüm. 2 ilmeği de şişimden çıkardım. Bir ilmek düz ördüm. Birinciyi atlıyorum. İkinci ilmeği önce örelim düz olarak. Daha sonra birinci ilmeğimizi düz olarak ördüm ve şişimden çıkardım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin yapım aşaması bu kadar arkadaşlar. Bakın ön yüzünde, arka yüzünde aynı işlemleri yaparak devam ediyoruz. Şöyle bir kenar ilmeğimi örmeden aldım. Önce bir düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek ördüm. Birinci ilmeğimi atlayarak önce ikinci ilmeğimi düz olarak ördüm ve daha sonra birinci ilmeğimi ve şişimden çıkardım. Bir ilmek düz ördüm. Birinci ilmeğimi atladım. İkinci ilmeğimi şu şekilde aradan girerek düz ördüm ve birinci ilmeğimi ördüm. Şişimden çıkardım. Bir ilmek düz ördüm. İkinci bak ters görünen ilmeğimi önce düz olarak örüyorum. Şişimden daha sonra öndeki ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. İkinci ilmeği önce ördüm düz ilmekten sonra ve birinci ilmeğimi daha sonra ördüm. Bir ilmek düz ördüm. 3 ilmeğim kaldı son. Birinciyi düz ördüm. İkinciyi şu baştakini atladım. Bir sonrakini düz olarak ördüm. Daha sonra baştaki ilmeğimi ördüm. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. 3 sıra yaptık. Bakın aynı şekilde 3 sıramızı tamamladık. Model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Yapım aşaması bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek sıradan oluşuyor modelimiz. Ön yüzünde, arka yüzünde hep aynı işlemleri yapıyoruz. Modelin tersi düzü yok. İki tarafta aynı oluyor. Modelimiz 3 ilmek ve katları artı 2. Bir de şöyle daha önce hazırlamış olduğum bir parçam var. Onu göstereyim size. Bunu beraber yaptık 3 sıra. Ben ikisinde de lastik kullanmadım. Bakın lastiksiz olarak yaptım. Ama istediğiniz lastiği de kullanabilirsiniz. Model lastik istemiyor. Bakın kıvrılma falan olmuyor. Böyle lastiksiz de kullanabilirsiniz. İstediğiniz lastiğin üzerine de uygulayabilirsiniz bu modeli. Modelin bakın tersi düzü yok. İki tarafta aynı şekilde. Aynı şekilde yaptığımız için iki tarafın görüntüsü de aynı. Bu parçamı da 4 numara şişle yaptım. Daha şöyle bakın. Yumuşak ve şöyle ajurluymuş gibi kenarlarında görüntüsü var. Modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla yapabileceği harika modellerden. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanılacak kolay ve güzel bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olan arkadaşlara da fikir olmuş olur. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.